Gecenin zifiri karanlığında fırtına koca bir çatıyı yerinden sökerken o sadece sessizce çekicini vuruyordu. Yıllarca yüzüne kapıların çarpıldığı, selamının bile alınmadığı bu köyde onu en çok yaralayan eve yardım eli uzatıyordu. Kendi yaralarını bir kenara bırakıp başkalarının yarasına merhem olan bu adamın ardında 10 yıllık ağır bir iftira yatıyordu. Bir insanın alnına sürülen leke onun vicdanındaki ateşi söndürebilir miydi? Kastamonu'nun o soğuk dağ köyünde yaşanan bu olay, ön yargının ne kadar büyük bir kul hakkı olduğunu herkese acı bir şekilde öğretecekti. Kastamonu'nun o Sarp dağlarının eteklerine kurulmuş köy, o sabah her zamankinden daha gri görünüyordu. Nuri, yıllar sonra ayak bastığı bu topraklara, elindeki yıpranmış tahta bavulu sıkıca kavrayarak bakıyordu. 10 yıl. Dile kolay, duvarlar arasında haksızlığın verdiği o ağır yumruyla geçen koca 10 yıl. Mahpushane kapısından çıktığında derin bir nefes almıştı ama şimdi kendi doğduğu köyün girişinde nefesi daralıyordu. Köy meydanındaki asırlık çınara doğru yürürken, kahvehanenin önünde oturanların fısıltıları rüzgarın uğultusuna karışıyordu. Gelmiş yüzsüz, bir de hiçbir şey olmamış gibi dikiliyor karşımızda diye mırıldandı köyün yaşlılarından biri. Nuri bu sözleri duydu ama başını öne eğip adımlarını hızlandırmakla yetindi. Yıllardır boynunda taşıdığı o suçlu yaftası, şimdi sırtında taşıdığı eski yün ceketten çok daha ağırdı. İftiraya kurban gitmişti. Haksız yere yatmıştı ama bunu kime, nasıl anlatacaktı? Kendi köylüsü canı kanı bildiği insanlar ona vebalıymış gibi bakarken gerçeğin ne önemi vardı ki? Meydanı geçip babasından kalma kerpiç eve doğru yöneldiğinde karşısına köyün muhtarı Recep ve eşi Sabahat çıktı. Sabahat'in gözlerinde öylesine keskin bir nefret vardı ki Nuri bir an duraksadı. "Hangi yüzle döndün buraya Nuri?" dedi Sabahat sesini hiç alçaltmadan. "Bizim köyde hırsıza, hapishane kaçkınına yer yok. Git buradan, huzurumuzu bozma." Recep karısının kolundan tutup onu sakinleştirmeye çalışsa da Nuri'nin gözlerine bakmaktan kaçınıyordu. "Ben kimsenin huzurunu bozmaya gelmedim Recep ağa," dedi Nuri. Sesi yorgun ama kararlıydı. "Cezamı çektim. Sadece babamın ocağını tüttüreceğim." Recep ellerini ceplerine sokup yere bakarak mırıldandı. "Ocak tüttürmek kolay değil. Bu köyün insanı unutmaz. Sana burada ekmek yedirmezler. Şehre git, orada kaybol. Kimse seni tanımaz." Nuri acı bir tebessümle başını salladı. Kaçmak ona göre değildi. Nuri o geceyi çatısından su damlayan o eski evde, yaktığı küçük bir ateşin başında geçirdi. Alevlerin titrek ışığı, yılların yorgunluğunu taşıyan yüzüne vuruyordu. Ertesi sabah ilk işi alt kattaki ahırı temizleyip babasından kalan paslanmış marangoz aletlerini dizmek oldu. Tahtaya şekil vermek onun tek tesellisiydi. Mahpusta geçen yıllar boyunca hep kendi atölyesinde ahşap tozu yuttuğu o günleri hayal etmişti. Dükkanının kapısını açıp üzerine tebeşirle zar zor marangoz Nuri yazdığı tahtayı astı. Beklemeye başladı. Saatler günlere, günler haftalara devrildi. Ancak dükkanın eşiğinden içeri adım atan tek bir kişi bile olmadı. Köylüler onarılacak tarım aletlerini bile Nuri'ye getirmek yerine ilçeye taşıyor, ona para kazandırmamak için yemin etmiş gibi davranıyorlardı. Nuri ise her sabah dükkanını süpürüp sabırla bekliyordu. Bir akşamüstü dükkanını kapatmaya hazırlanırken dışarıdan bir şangırtı koptu. Nuri dışarı çıktığında dükkanının küçük camının kırıldığını ve yerde bir taş durduğunu gördü. Kaçan gençlerin silüetini seçebildi. Taşı eline aldığında o taşı atan ellerin ardındaki öfkenin ağırlığını hissetti. Köy onu dışlamakla kalmıyor, gitmesi için baskı kuruyordu. Ama Nuri taşı kenara koydu. Öfkeye öfkeyle karşılık vermeyecekti. Bu düşmanlığın başını çeken ise muhtarın eşi Sabahat'ti.
Köy fırınında toplanan kadınlara her gün Nuri'yi kötülüyor, onunla konuşanları afaroz etmekle tehdit ediyordu. O adamın elinden çıkan tahta eve uğursuzluk getirir diyordu hamur yoğururken. Ona iş veren benim kapıma gelmesin bir daha. Kadınlar onu onaylıyor, kocalarını da Nuri'den uzak durmaları konusunda tembihliyorlardı. Nuri görünmez bir hapishanedeydi. Nuri'nin cebindeki son birkaç kuruş da tükenmek üzereydi. Köyün bakkalı bile veresiye defterini açmıyor, peşin parasıyla ekmek satarken bile suratını asıyordu. Nuri bir gece yarısı aç karnına atölyesine indi. Eski, çatlamış bir ceviz kütüğünü aldı. Zımparayı eline aldığında gözünden süzülen bir yaş tahtanın üzerine düştü. İnsanların vicdanı bu kütükten çok daha sertti ve Nuri'nin aletleri bu ön yargıyı yontmaya yetmiyordu. Ertesi sabah Nuri, kırılan camını eski bir muşambayla kapattıktan sonra ilçeden biraz çivi almak için yola koyuldu. Girdiği nalbur yıllardır tanıdığı bir esnaftı. Ancak dükkan sahibi yüzünü ekşitip geri çekildi. "Kusura bakma Nuri, muhtarın karısı haber salmış. Sana malzeme satarsam köyden kimse kapımdan içeri adım atmazmış. Ekmeğimle oynayamam." diyerek Nuri'yi dışarı çıkardı. Nuri, boğazında düğümlenen acı yutkunmayla uzaklaşırken, haksızlığın sadece köy meydanında değil, her yerde pusuya yattığını anladı. Eli boş köye döndüğünde, çeşme başında toplanan kadınların bakışları bıçak gibiydi. Sabahat, bakır güğümünü doldururken, Nuri'nin çökük omuzlarını izliyor, kibirli tebessümünü gizlemiyordu. "Gördünüz mü?" dedi yanındakilere yüksek sesle, "İlahi adalet. Haramzadelerin bu dünyada alacak bir çivisi bile olmaz." Nuri başını eğip yürüdü ama bu sözler kalbindeki yarayı iyice kanatmıştı. O haftanın sonuna doğru şiddetli bir fırtına patlak verdi. Rüzgar asırlık ağaçları sarsıyor, yağmur amansızca yağıyordu. Köyün merkezindeki eski caminin ahşap çatısından gece yarısı korkunç bir çatırdama koptu. Sabah camiye giden muhtar Recep, dev ana kirişlerden birinin yarıldığını ve çatının tehlikeli biçimde bel verdiğini görünce dona kaldı. Bir rüzgar daha çıksa koca çatı çökecekti. Erkekler avluda toplanmış, endişeyle çatıya bakıyordu. Recep terini sildi. "İlçeyi aradım, yollar kapalı, kimse bu havada dağa çıkamıyor," dedi. Herkesin aklına köydeki tek marangoz gelmişti ama sessiz kaldılar. O sırada avluda beliren Sabahat hışımla bağırdı. "Sakın o hapishane kaçkınına minnet etmeyin. Allah'ın evine onun kirli elleri mi değecek? Gerekirse direk oluruz ama o hırsıza muhtaç olmayız." Recep başını eğdi. Tüm bu olanları atölyesinin aralık kapısından izleyen Nuri, elindeki rendeyi usulca tezgaha bıraktı. Kendi evi aksa umursamazdı. Ama bu cami babasıyla yan yana durduğu yerdi. Sabahat'in öfkeli bağırışları rüzgara karışırken, Nuri nefretle reddedilen o büyük yükü sırtlanmaya çoktan karar vermişti. Nuri, atölyesinin karanlık köşesinde duran ağır demir alet çantasını omuzlarken, dışarıdaki fırtına adeta göğü yırtarcasına gürlüyordu. Yıllanmış yün kabağını sırtına geçirdi. Kalın kasketini gözlerine kadar indirdi. İnsanların ona ne diyeceğini, Sabahat'in zehir zemberek sözlerini umursamıyordu artık. Onun için mesele köylünün ne düşündüğü değil, çocukluğunda babasının elinden tutup saf tuttuğu o asırlık ahşap tavanın çökmesine göz yummamaktı. Çizmelerini giyip çamura bata çıka meydan sokağına doğru yürümeye başladı. Köy meydanındaki cami avlusu şiddetli yağmura rağmen endişeli kalabalıkla doluydu. Erkekler saçak altlarına sığınmış, her rüzgar uğultusunda biraz daha bel veren devasa ahşap çatıya çaresizlikle bakıyordu. Çatının ana kirişi, yılların yorgunluğuna fırtınanın gücü de eklenince tam ortasından yarılmış, acı bir gıcırtı çıkararak can çekişiyordu. Muhtar Recep ellerini başının arasına almış, çaresizce sağa sola volta atıyordu.
Kimse o karanlıkta ve fırtınada o çatıya çıkmaya cesaret edemiyordu. Tam o sırada avlu kapısında beliren uzun, karaltı halindeki silüet, yağmurun sesini bile bastıran bir sessizliğe neden oldu. Nuri, omzundaki ağır alet çantasıyla sırılsıklam bir halde duruyordu. Gözleri doğrudan yarılmış kirişe sabitlenmişti. Etrafındaki düşmanca bakışları hiç görmüyor gibiydi. Sabahat saçak altından fırlayıp kocasının yanına dikildi. "Ne işin var senin burada?" diye bağırdı fırtınanın uğultusuna karşı. "Köyün belasını def etmeye çalışıyoruz. Bir de sen ayak bağı olma. Allah'ın evini senin o haram ellerine bırakmayız." Nuri, Sabahat'in yüzüne bile bakmadan ağır adımlarla avlunun ortasına yürüdü. Demir alet çantasını ıslak taşların üzerine tok bir sesle bıraktı. Sadece muhtar Recep'e döndü. "O kiriş yarım saate kalmaz tüm çatıyı aşağı çeker Recep ağa," dedi sesi yağmura inat, sakin ve derindi. "İçerideki asırlık mihrap da, oymalı minber de paramparça olur. Çekilin kenara, yapılması gerekeni yapayım." Recep bir an tereddüt etti. Dudaklarını ısırdı. Ama Nuri'nin gözlerindeki o sarsılmaz kararlılık karşısında sessizce kenara çekilmek zorunda kaldı. Sabahat deliye dönmüştü. "Recep, sen ne yapıyorsun? Bu adamın camiye dokunmasına nasıl izin verirsin? Yarın bir gün bizden dünya kadar para da ister bu yüzsüz," diye haykırdı kadın. Nuri, çantasından devasa demir kancaları ve kalın urganları çıkarırken durakladı. Başını hafifçe Sabahat'e doğru çevirdi. "Benim kimseden alacak param yok," dedi fırtınayı yaran tok bir sesle. "Benim hesabım da, alacağım da sadece Allah'tandır. Şimdi çekil yolumdan ki babamın dua ettiği o tavan başınıza yıkılmasın." Köylülerin şaşkın bakışları arasında Nuri, yağmurdan kayganlaşmış ahşap merdiveni sırtlanıp caminin yan duvarına dayadı. Herkes nefesini tutmuştu. Gençlerin bile çıkmaya korktuğu o tehlikeli yüksekliğe 52 yaşındaki Nuri, rüzgarın onu savurmasına inat ağır ama emin adımlarla tırmanmaya başladı. Ayağı birkaç kez kaymasına rağmen elleriyle merdivenin basamaklarını kerpeten gibi sıkıyor, vazgeçmiyordu. Aşağıdaki kalabalık bu suçlu adamın kendi hayatını hiçe sayarak yukarı tırmanışını sessiz bir utançla izliyordu. Çatıya ulaştığında durum sandığından da vahimdi. Kiremitlerin çoğu uçmuş, ana taşıyıcı kiriş büyük bir çatlakla ikiye ayrılmak üzereydi. Nuri, beline bağladığı kalın urganı bacanın sağlam kalan kısmına dolayarak kendini güvenceye aldı. Rüzgar öylesine şiddetliydi ki gözlerini açmakta bile zorlanıyordu. Çantasından çıkardığı çelik mengeneleri hızla kirişin iki yanına yerleştirdi. Şimdi bütün gücüyle o devasa mengeneyi sıkıştırması ve ayrılan ahşabı tekrar birbirine kenetlemesi gerekiyordu. Gecenin karanlığında şimşeklerin aydınlattığı o tepede Nuri'nin çekici inip kalkmaya başladı. Çangır çangır, metale vuran her çekiç darbesi sanki sadece o kırık kirişi değil, köyün Nuri'ye karşı ördüğü o kalın ön yargı duvarını da dövüyordu. Aşağıda saçak altında bekleyen Sabahat bile susmuş, rüzgara ve yağmura meydan okuyan bu adamın insanüstü çabasını gözlerini kırpmadan izlemeye başlamıştı. O an herkesin içinde dillendiremedikleri tuhaf bir vicdan sızısı yeşeriyordu. Saatler süren insanüstü bir mücadelenin ardından Nuri son çiviyi de ana kirişe çaktığında rüzgar yavaş yavaş hızını kesmeye başlamıştı. Parçalanmak üzere olan ahşap yapı, Nuri'nin ustalıkla yerleştirdiği destek kolonları ve çelik kancalar sayesinde dimdik ayakta duruyordu. Nuri derin bir nefes aldı. Kanayan ellerini aldırmadan yağmurun yüzünü yıkamasına izin verdi. Bedeni yorgunluktan titriyordu ama ruhunda 10 yıldır hissetmediği kadar büyük bir huzur vardı. Kendi köyünde ilk defa işe yaramış, ilk defa bir şeyi kurtarmıştı. Merdivenden usulca aşağı indiğinde avludaki kalabalık hala oradaydı.
Ancak bu kez kimse fısıldaşmıyor, kimse ona nefretle bakmıyordu. Yoğun bir sessizlik çökmüştü avluya. Nuri, çamura bulanmış aletlerini sessizce toplayıp çantasına koydu. Kimseye tek bir kelime etmeden, minnet ya da teşekkür beklemeden alet çantasını omzuna vurdu ve geldiği gibi karanlık meydan sokağında gözden kayboldu. Recep Ağa arkasından yutkunarak bakarken, Sabahat'in yüzünde ilk defa o kibirli ifadenin yerini derin bir kafa karışıklığı almıştı. Ertesi sabah, fırtınanın yorgun düşürdüğü dağ köyüne solgun bir güneş doğarken, meydandaki sessizlik bambaşkaydı. Cami avlusunda toplanan köylüler başlarını kaldırmış, Nuri'nin gece yarısı tek başına sabitlediği devasa kirişe ve çelik kancalara bakıyordu. Yapılan iş sıradan bir tamirat değil, usta işi bir sanat eseriydi. Adeta yıkılmakta olan bir inancı demir ve ahşapla yeniden ayağa kaldırmıştı. Nalbur, dükkanının önünü süpürürken başını iki yana sallıyor, Nuri'ye bir çivi bile satmadığı için yüreğine oturan o ağır utançla yutkunuyordu. Köyün üzerine çöken o koyu ön yargı bulutu, caminin çatısında parlayan her çiviyle birlikte yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Muhtar Recep, avlunun köşesinde durmuş, ellerini arkasında bağlamış halde uzun uzun çatıyı izliyordu. Gece fırtınada o koca çatı uçsaydı, sadece babalarından yadigar cami gitmeyecek, belki de köyün yarısı enkaz altında kalacaktı. Yanına yaklaşan yaşlılardan biri, "Recep Ağa," diye mırıldandı titreyen sesiyle, "Biz bu adama çok büyük haksızlık ettik galiba, kendi canını hiçe saydı bizim için. Hangi hırsız, hangi uğursuz yapar bunu?" Recep derin bir iç çekti, bakışlarını yere indirdi. Herkesin içinden geçen ama dillendiremediği o acı gerçeği nihayet biri yüksek sesle söylemişti. Vicdan azabı dalga dalga köyün sokaklarına yayılıyordu. Bütün bu uyanışa rağmen kalbindeki kibri bir türlü yenemeyen tek kişi Sabahat'ti. Kendi evinin mutfağında hırsla hamur yoğururken kocasının camiden dönüşünü izledi. Recep'in yüzündeki o pişmanlık ifadesi onu daha da öfkelendiriyordu. "Ne o?" diye çıkıştı kocasının üstündeki ıslak paltoyu alırken. "Bir çatı onardı diye evliya mı bellediniz o hapishane kaçkınını? Gözünüzü boyuyor, yarın öbür gün muhtarlığa gelip 1000 mislini isteyecek o kancaların." Recep, karısının bu bitmek bilmeyen kinine ilk defa sert bir karşılık verdi. "Yeter Sabahat. Adam 5 kuruş istemeden çekip gitti. Hepimizin hayatını kurtardı. Senin bu nefretin o fırtınadan daha tehlikeli olmaya başladı." Nuri ise o sabah atölyesinin kapısını aralık bırakmış, dünkü fırtınadan kalan yaralarını sarıyordu. Avuç içleri merdiveni tutmaktan ve çekiç sallamaktan su toplamış, bazı yerleri kanamıştı. Eski bir çaputla ellerini sararken dükkanın dışından gelen hafif bir tıkırtı duydu. Kapıya çıktığında kimseyi göremedi ama eşikte taze, sıcak bir somun ekmek ve küçük bir kese kağıdının içinde bir avuç demir çivi duruyordu. Nalbur sessizce özrünü dilemişti. Nuri o bir avuç çiviye bakarken 10 yıl sonra ilk kez dudaklarında hafif, acımtırak bir tebessüm belirdi. Taşlaşmış kalpler ufaktan çatlıyordu ama asıl büyük sınav henüz verilmemişti. Aradan geçen 3 gün boyunca köyde tuhaf bir sükûnet yaşandı. Ta ki Perşembe gecesi dağların zirvesinden kopup gelen ve öncekinden çok daha gaddar olan o kuru ayaz patlak verene kadar. Bu kez yağmur yoktu. Sadece ağaçları kökünden sökecekmiş gibi uğuldayan, evlerin kerpiç duvarlarını sarsan dehşet verici bir rüzgar vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde köyün en yüksek tepesinde yer alan muhtarlık evinden, yani Sabahat ile Recep'in o koca konağından korkunç bir çatırtı koptu. Rüzgar evin ana bacasını devirmiş ve çatının kiremitlerle kaplı büyük bir bölümünü kağıt gibi yırtıp avluya savurmuştu.
Sabahat uykusundan çığlık atarak uyandığında tavanın yarısının yok olduğunu ve kara gökyüzünün doğrudan odanın içine baktığını gördü. İçeri dolan dondurucu rüzgar odadaki eşyaları savuruyor, camları çerçeveleriyle birlikte sarsıyordu. "Recep, Recep kalk, ev başımıza yıkılıyor," diye feryat etti kadın. Muhtar yatağından fırlayıp durumu anlamaya çalışırken bir çatırtı daha koptu. Kalan ahşap iskelet de rüzgarın şiddetiyle tehlikeli bir şekilde eğilmişti. Sabahat, çeyiz sandıklarını ve değerli halılarını kurtarmak için panikle sağa sola koşturuyor ama rüzgarın içeri taşıdığı toz, toprak nefes almalarını bile engelliyordu. Recep, eline aldığı bir fenerle avluya koştu ama yapabileceği hiçbir şey yoktu. Çatıya çıkacak merdiven parçalanmış, ana destek kolonlarından biri ortadan kırılmıştı. Sabahat, "Çık dışarı, ev çökebilir, taşıyıcı direkt gitti," diye bağırdı rüzgarın uğultusu arasında. Sabahat, o an hayatında ilk kez kibrinin tamamen kırıldığını, çaresizliğin ne kadar acı bir şey olduğunu hissetti. Bütün o böbürlendiği, köyün en güzeli diye övündüğü evi bir nefeslik rüzgarla yerle bir oluyordu. Gözyaşları içinde avluya çöktü. Ellerini yüzüne kapatıp çaresizce ağlamaya başladı. İşte tam o karanlık ve umutsuz anın ortasında avlu kapısının menteşeleri gıcırdayarak açıldı. Sabahat, yaşlı gözlerini araladığında fenerin titrek ışığında beliren o tanıdık, uzun silüeti gördü. Nuri, sırtında kalın bir branda rulosu, elinde baltası ve omzunda o ağır alet çantasıyla orada duruyordu. Sabahat'in her gün lanet okuduğu, yüzüne tükürmek istediği o adam, gecenin köründe, rüzgarın ölümcül uğultusunu hiçe sayarak, sadece ve sadece ona yardım etmek için gelmişti. Kadın, o an hissettiği utancın ağırlığıyla yerin dibine girmek istedi. Rüzgarın acımasızca dövdüğü avluda, Nuri elindeki ağır baltayı ve brandayı yere bıraktı. Sabahat'in şaşkınlıktan donup kalmış gözlerine bakmadan Recep Ağa'ya döndü. "Vakit dar, direk devrilirse çatı da çöker," dedi fırtınayı yararak. Recep bu hesapsız iyilik karşısında yutkundu. Nuri çelik halatları avludaki ağaca dolarken yüzünde ne kibir ne intikam izi vardı. O an Sabahat, yıllardır içinde büyüttüğü nefretin utancını iliklerine kadar hissetti. Nuri, parçalanan merdivenin yerine kendi ahşap iskelesini kurarak büyük bir tehlike altında çatıya tırmandı. Dondurucu soğuk ellerini kesiyor, rüzgar onu sarsıyordu. Eğilmiş ana direği omuzlayıp var gücüyle doğrulturken aşağıdan çekilen halatlarla yapıyı sabitledi. Sabahat köşeye sinmiş, bir zamanlar köyden kovmaya çalıştığı adamın kendi yuvasını kurtarmasını gözyaşları içinde izliyordu. Çekicin her vuruşu kadının taşlaşmış kalbindeki o kibri parçalıyordu. Şafak sökerken fırtına dinmişti. Evin çatısı Nuri'nin ustalıkla gerdiği brandalar sayesinde kurtarılmıştı. Nuri yorgunluktan tükenmiş halde merdivenden indi. Aletlerini toplayıp sessizce gitmeye yeltenmişti ki Sabahat önüne atıldı. "Gitme Nuri," diye hıçkırdı. "Ben sana bunca zulmü etmişken sen neden evimi kurtardın?" Nuri derin bir nefes alarak baktı. "Yattığım 10 yıl, işlemediğim bir suçun bedeliydi. Sustum çünkü hakikat elbet konuşurdu. Siz beni geçmişimle yargıladınız, ben sizi bugününüzle." Sabahat olduğu yere çöküp acıyla ağladı. Recep Ağa minnetle Nuri'ye sarıldı. Ertesi gün Sabahat tüm köyün önünde Nuri'den helallik istedi. Nuri'nin atölyesinin kapısı bir daha hiç kapanmadı. Köylüler en acı şekilde öğrenmişti. Bir insanın geçmişi bugünkü vicdanının önüne asla geçirilmemeli. Kastamonu'nun o Sarp Dağ köyüne bahar gelmiş, eriyen karlar, insanların kalbindeki o kaskatı, ön yargıları da beraberinde akıtıp götürmüştü. Nuri'nin dükkanının önü artık bir an bile boş kalmıyordu. Köylüler sadece eşyalarını onarmak için değil, onun demli çayını içip sohbetini dinlemek için de atölyeye akın ediyordu.
Nuri, yıllar sonra ilk kez eski tahta tezgahının başında çalışırken yüzünde o kalıcı, huzurlu tebessümü taşıyordu. Sabahat ise adeta başka bir insana dönüşmüştü. O fırtına gecesinde kibri yerle yeksan olan kadın, her perşembe sabahı kendi elleriyle yoğurduğu sıcak çörekleri Nuri'nin dükkanına götürmeyi bir borç biliyordu. Bu onun sessiz ama derinden ettiği bir vefa borcuydu. Köyün çocukları da Nuri'den kaçmıyor, atölyenin kapısında toplanıp onun yonttuğu küçük tahta oyuncakları sevinçle alıyorlardı. Çocukların o neşeli kıkırdamaları, Nuri'nin 10 yıldır duyduğu en güzel sesti. Köyün ortasındaki Çınaraltı kahvesinde oturan muhtar Recep, Nuri'nin bu saygın halini gururla izliyordu. Cami cemaati her namaz çıkışında Nuri'nin kurtardığı o devasa ahşap kirişe bakıp ona minnet duyuyordu. Recep yanındakilere dönerek, "Biz onu yargıladık, dışladık ama o bizi vicdanıyla utandırdı," dedi derin bir iç çekerek. Asıl mahkum o değildi. Asıl mahkum kendi kibir zindanlarına hapsolmuş bizlerdik. Bu hikaye kul hakkının sadece mal çalmakla değil, bir insanın onuruyla oynamakla da yendiğini herkese kanıtlamıştı. Bir insanın geçmişi, onun bugünkü merhametinin önüne asla geçirilmemeliydi. Nuri, o köyde sadece yıkılan çatıları değil, yıkılan insanlığı da tek bir çivi bile beklemeden, sadece affederek yeniden inşa etmişti. En büyük zafer, düşmanına benzememeyi başarmaktı.